Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle 1 yaş civarı bebekler için bir tulum çalışacağız. Bu tulum kız bebekler için hazırlandı. Uygun renkler seçerek aynı tulumu erkek bebekler için de örebilirsiniz. Eğer erkek bebekler için örecekseniz buradaki fiyongun biraz daha büyüğünü çene altına yerleştirdiğinizde papyon görevi göreceği için çok şık bir detay olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tercih sizin. Fiyonk ekleme de yapmayabilirsiniz. Sadece işlemeleri yaparak erkek bebekler için de bu tulumu hazırlayabilirsiniz. Tulumumuzun arkadan görüntüsü de bu şekilde. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için değerli. Gelelim ayrıntılara. Tulumumuzu örmeye paçalardan başlıyoruz. Lastik bölümleri ördükten sonra ortadan ilmek ekleyerek ön ve arkayı birlikte yuvarlak olarak örüyoruz. Buradaki düz ilmeklerin kenarlarından hem ön parçada hem de arka parçada gittikçe sıklaşan eksiltmeler yapıyoruz. İstediğimiz yüksekliğe geldikten sonra ön bölümdeki ilmekleri beklemeye alıyoruz. Arka bölümü örüyoruz. Devamında da askılarını örerek tamamlıyoruz. Daha sonra bıraktığımız yerden ön bölümü örmeyi sürdürüyoruz. İlik açarak tamamlıyoruz. Ara dikişini tamamladıktan sonra da nakış işlemlerini yaparak tulumu hazırlıyoruz arkadaşlar. Örülmesi gerçekten çok kolay. Nakış detaylarına kadar ayrıntılı bir şekilde videoda anlatılıyor arkadaşlar. Örgüye yeni başlayanlar bile kolaylıkla bu tulumu örebilirler. Gelelim malzemelere. 100 gramı 250 metre olan anti peeling orta kalınlıkta bebe yünü kullandım. Pudra rengi. 2 yumak gerekiyor ama ikinci yumaktan bayağı bir artıyor arkadaşlar. Patik örerek de bu yünü değerlendirebilirsiniz. Ayrıca örmek için 4 numaralı 60 santimetrelik yuvarlak bir şişe, bir yün iğnesine, birkaç ayraca, bir makasa, 2 adet düğmeye ve bir fiyonga ihtiyacımız var. İşlemeler için de çok az miktarda kahverengi ve pembe ipe ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Tulumu örmeye paçadaki lastiklerden başlıyorum. Toplam 55 ilmek alacağım. Klasik ilmek alma yöntemini kullanarak 55 ilmek alıyorum. Toplam 55 ilmek aldım. Birebir lastik örmeye başlıyorum. İlk ilmeği düz örüyorum. Daha sonraki ilmeği ters, düz, ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son ilmeği de ters örüyorum. Sırayı tamamlayıp dönüyorum. İlk ilmeği düz örüyorum. Yanındaki ilmek ters, ters ördüm. Bu şekilde ilmekleri görüldüğü gibi örerek 18 sıra birebir lastik örelim. 18 sıra birebir lastik ördüm. Burası örgümüzün ön yüzü. İplik sol tarafta. Şimdi ters taraftan bir sıra örerken eşit aralıklarla 11 ilmek artıracağım. İlmek sayısı 66 ilmek olacak. İlk 23 ilmeği ters öreceğim. Daha sonra 20 ilmek haroşa, son 23 ilmek de ters örülecek. Aynı zamanda da ilmek ekleyeceğim. İki ilmek ters örerek başlıyorum. 1 2 bir ilmek artış yapıyorum. Artış yaparken sol şişimle önden alt sıranın ipini kaldırıyorum. Arka taraftan arka kanadını alarak bu şekilde çapraz ters örüyorum. Burada delik oluşmaması için.
5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar bir ilmek ekliyorum. Önden batıyorum. İlmeğin arka kanadını alıp örüyorum. 1 2 3 4 5. Üçüncü kez artış yapıyorum. 1 2 3 4 5. Dördüncü artış. 1 2 ilmek daha ters ördüm. İlmekleri sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 ilmek ters ördüm. Şimdi 20 ilmek haroşa örüyorum. Yani düz örüyorum. Artırmayı da devam ettiriyorum. En son artıştan sonra 2 ilmek örmüştük. 3 4 5 ilmek oldu. Tekrar bir artış yapıyorum aynı şekilde. 1 2 3 4 5 düz ördükten sonra bir artış daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Bir artış daha yaptım. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Haroşa ördüğüm ilmekleri sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ilmek. Aynı şekilde 5'er ilmek arayla artış yapacağım. Bu 23 ilmeği de ters öreceğim. En son burada 4 ilmek örmüştüm. Şimdi bir ilmek de ters ördüm. 5 ilmek oldu. Bir artış daha yapıyorum. Bir, iki, üç, 4, 5 ilmek ördüm. Bir artış daha yapıyorum. 1 2 3 4 5. Son bir artışımız kaldı. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. 11. artışı da yaptım. Kalan 3 ilmeği de ters örüyorum. Sırayı tamamlayıp dönüyorum. Burada haroşa ilmeklerden sonra 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 ilmek ters ördüm. Şişimde toplam 66 ilmek oldu. 55 ilmek başlayarak 18 sıra lastik örüp bir sırada artış yaparak bu şekilde bir parça daha örelim. Örmüş olduğum parçanın aynısından bir parça daha ördüm. Arka taraftan bir sıra örerken de 11 ilmek ekledim. Şimdi iki parçayı birleştireceğiz. İpler her ikisinde de sağ tarafta. Buradan başlayacağım. Örerek bu sıra sonuna geleceğim. Araya 9 ilmek ekleyip diğer parçayı örmeye başlayacağım. İki parça birleştikten sonra yuvarlak olarak öreceğiz ve hep ön yüzden örülecek arkadaşlar. O yüzden haroşa örgü örerken bir sıra ters, bir sıra düz öreceğiz. Arka sırada düz ördüğüm için önde gördüğünüz gibi bir diş haroşa oldu. Ters gözüküyor bu sıra. Bu sırayı örerken burada haroşa ilmekleri düz öreceğiz. Başlıyorum. Bütün ilmekleri düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bütün ilmekleri düz ördüm. Şimdi 9 ilmek ekleyeceğim ve diğer parçayı örmeye başlayacağım. İlmekleri örerek artırıyorum. Bir tığ alıyorum. Şişimdeki
İlk ilmeği tığa aktarıyorum. İpi de şişin altından geçiriyorum. Üst taraftan şu şekilde bir ilmek alıyorum. İpi tekrar şişin altına alıyorum. İkinci ilmeği aldım. Aynı şekilde devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ilmek aldıktan sonra tekrar ipi şişin altına alıyorum. Tığdaki ilmeği de tekrar şişe geçirdim. Şöyle ters taraftan ipleri düğümleyerek birleştiriyorum. Düz örerek bu parçada da sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bütün ilmekler düz örülecek. Sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi buraya da 9 ilmek ekleyip iki ucu birleştireceğiz. Aynı şekilde ilmekleri ekliyorum. Bir ilmek tığa aktardım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ekledim. Tığdaki ilmeği de tekrar şişe taktım. İki ucu şu şekilde karşılıklı getiriyoruz. Burada 23 ilmek düz örülecek. İlk ilmekten başlayarak toplam 23 ilmek düz örerek devam ediyorum. ...23 ilmek düz ördüm. Haroşa ilmeklere geldim. Bir önceki sırada düz örmüştük. Şimdi bu 20 ilmeği bu sırada ters öreceğim. İpi ön tarafa alıyorum ve 20 ilmek ters örüyorum. ...20 ilmek haroşa ördüm. Gördüğünüz gibi 1-2 diş haroşa sırası oldu. Devam ediyorum. Haroşa ilmeklere kadar burada toplam 55 ilmek düz öreceğim. Aradaki ilmekleri de düz örüyorum. Şimdi bu eklemiş olduğum ilmeklere kadar düz devam edelim. Eklediğim ilmeklere geldim. Bu ilmekleri de düz örüyorum. Devam ediyorum. Haroşa ilmeklere kadar 23 ilmek daha düz örüyorum. Haroşa ilmeklere geldim. Önceki sırada düz örmüştük. Şimdi ters örüyoruz. Bu tarafta da 2 diş haroşa oldu. ...20 ilmekte haroşa ördüm. Tekrar düz devam ediyorum eklediğim ilmeklere kadar.
Araya eklediğim 9 ilmeği de düz örüyorum. Devam ediyorum. Haroşa ilmeklere kadar düz örüyorum. Haroşa ilmeklere kadar bütün ilmekleri düz ördüm. Şimdi ön ve arka bölümü işaretleyeceğim. Burada iki parçayı birleştirirken düğümlemiş olduğum bu ipin olduğu bölüm arka taraf olacak. Diğer tarafta tulumumuzun ön tarafı. Ön tarafı pembe ayraçlarla belirtiyorum karıştırmamak için. Şöyle haroşa ilmeklerden sonra düz ilmeklerin başlangıcına sağ tarafa bir pembe ayraç yerleştirdim. Devam ediyorum. Burada düz ilmeklerin sonuna da bir pembe ayraç yerleştirdim. Düşmemesi için bir haroşa ilmek örüyorum. Bu iki pembe ayraç arasında toplam 55 ilmek düz ilmek var. Bu bölümde ise 20 ilmek haroşa ilmek var. Bu haroşa ilmeklerden sonra buraya da bir turuncu ayraç yerleştiriyorum. Burası da arka tarafın başlangıcı. 55 ilmek sonra haroşa ilmeklerden önce buraya da bir turuncu ayraç yerleştiriyorum. Bu şekilde. Burası örgümüzün ön tarafı, bu tarafta arka tarafı olacak. Şimdi haroşa örgü öreceğiz. Bir önceki sırada ters örmüştük. Bu sırada 20 ilmeği düz öreceğim. Turuncu ayraca kadar. Devam ediyorum. Turuncu ayraçtan sonra diğer turuncu ayraca kadar olan ilmekleri düz devam ediyorum. Turuncu ayraca geldim. Bu ayraçtan pembe ayraca kadar olan 20 ilmeği düz devam ediyorum. Haroşa ilmekleri. Evet arkadaşlar, bu şekilde örgümüzü sürdüreceğiz. 2 diş haroşa sırası oldu. Şimdi bu sırayı örerken burada haroşa ilmekleri ters öreceğiz. Aynı şekilde bu tarafta da ters öreceğiz. Bir üst sırada düz öreceğiz. Dönüşümlü devam edecek. Ayraçlar arasındaki ilmekleri de düz örmeye devam edeceğiz. Buradaki haroşa diş sayısı 7 diş olunca hem ön tarafta hem de arka tarafta ayraçlar kenarından ilmek eksiltmeye başlayacağız. Şimdi 7 diş haroşa olana kadar bu şekilde örgümüzü sürdürelim. Haroşa bölümde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş haroşa oldu. Şimdi ilmek eksiltmeye başlıyoruz. Şişimdeki toplam ilmek sayısı 150 ilmek. Bu sırada 4 ilmek eksilecek. 2 ilmek ön bölüm için, 2 ilmek de arka bölüm için eksilteceğiz. Şimdi ön bölümden sağ kenarda ilk ilmeği eksilteceğim. Ayraçtan sonra 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sağ tarafta bir ilmek eksilttim. Düz ilmekleri örerek ikinci pembe ayraca kadar devam ediyorum.
Sol kenara geldim. Ayraçtan önceki 2 ilmeğin önce yönlerini değiştiriyorum şu şekilde. Daha sonra arka kanatlarını alarak birlikte düz örüyorum. Bir ilmek de bu tarafta eksilttim. Ayraçtan sonra haroşa örerek bu ayraca kadar devam ediyorum. Ayraca geldim. Şimdi tulumun arka tarafında sağ kenarda bir ilmek eksiltiyorum. Sağ kenardaki ilmekleri ikisini birlikte düz örerek eksiltiyoruz. Devam ediyorum. Bu ayraca kadar örüyorum. Ayraca kadar ördüm. Şimdi sol kenardan da bir ilmek eksiltiyorum. Sol tarafta ilmek eksiltirken önce ilmeklerin yönlerini değiştiriyoruz. Daha sonra arka kanatlarını alarak örüyoruz şu şekilde. Bir ilmek de bu tarafta eksilttim. Haroşa örerek devam ediyorum. Bu şekilde örgümüzü sürdüreceğiz. Eksiltmelerin üzerine 13 sıra olunca ikinci kez eksiltme yapacağız arkadaşlar. Haroşa bölümleri haroşa örüyoruz. Diğer bölümleri de düz örerek devam ediyoruz. İlk eksiltmenin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra ördüm. 14 dişte haroşa oldu. Şimdi ön bölümde sağ kenardan bir ilmek eksiltiyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Diğer ayraca kadar devam ediyorum. Diğer ayraca geldim. Sol kenarda da bir eksiltme yapıyorum. Önce ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Birlikte örüyorum. Devam ediyorum. Arka tarafta bu ayraca kadar haroşa örüyorum. Ayraca geldim. Bu tarafta da yine 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Devam ediyorum. Bu ayraca kadar örüyorum. Sol kenarda da önce ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Arka tarafta da birer ilmek eksilttim. Bu şekilde eksiltme yapmadan 11 tur örelim. 3. eksiltmeleri yapacağız. İkinci eksiltmenin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra ördüm. 20 diş haroşa sırası oldu. Şimdi ön bölümün sağ kenarından 3. eksiltmeleri yapmaya başlıyorum. 2 ilmeği birlikte düz örerek bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Bu ayraca kadar düz örüyorum. Sol kenardayım. Ayraçtan önceki 2 ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. İkisini birlikte örerek bu tarafta da 3. ilmek kesimini yaptım. Devam ediyorum. Arka taraftaki ilk ayraca kadar örüyorum. İki ilmeği birlikte örerek arka bölümün sağ tarafından 3. eksiltmeyi yaptım. Devam ediyorum. Bu ayraca kadar örüyorum. Arka bölümün sol tarafındaki eksiltmeyi yapıyorum. İlmeklerin yönünü değiştirdim. İkisini birlikte düz ördüm.
Şimdi son yapmış olduğum eksiltmenin üzerine 9 sıra daha örelim. Dördüncü eksiltmeleri yaparken tekrar birlikte olacağız. Haroşa örgümüzde düz örerek devam ediyorum. Ön bölümdeyim. 1, 2, 3 kez ilmek eksilttik. Şimdi dördüncü ilmek eksiltmeyi yapacağız sağ kenarda. Üçüncü kesimin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm. Bu bölümde de 25 diş haroşa oldu. Ön bölümün sağ tarafından 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek daha eksilttim. Dördüncü ilmek eksiltmeyi yaptım. Devam ediyorum. Diğer ayraca kadar düz örüyorum. Ön bölümün sol kenarına geldim. Son 2 ilmeğin önce yönlerini değiştiriyorum ve birlikte örüyorum. Sol kenarda da dördüncü kez eksiltme yaptım. Haroşa örerek bu ayraca kadar devam ediyorum. Arka tarafta sağ kenarda da dördüncü ilmek eksiltmeyi yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Diğer ayraca kadar düz örüyorum. Arka tarafın sol kenarındayım. Son 2 ilmeğin önce yönlerini değiştiriyorum. İkisini birlikte örerek burada da dördüncü kez eksiltme yaptım. Haroşa örerek devam ediyorum. Bu turdaki eksiltmeleri tamamladım. Şimdi 6 sıra daha örelim. Ön bölümdeyim. Son eksiltmenin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Haroşa diş sayısı da 28 diş oldu. Şimdi ön bölümde ilmek eksiltmeyeceğim. Sadece arka bölümde ilmek eksilteceğim. Bu turdan itibaren arka bölümde daha sık ilmek eksiltmeye başlayacağız ön bölüme göre. Bu sırada ön bölümde ilmek eksiltmeden devam edeceğim. Arka bölüme gelince kenarlardan birer ilmek eksilteceğim. Devam ediyorum. Ön bölümde ilmek eksiltmeden bu ayraca kadar örüyorum. Ön bölümün sol kenarına geldim. Burada da yine ilmek eksiltmiyorum. Devam ediyorum. Haroşa örerek arka bölümün sağ kenarına kadar örelim. Arka bölümün sağ kenarındayım. Şimdi burada 2 ilmeği birlikte örerek 5. ilmek eksiltmeyi yapıyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm, bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum bu ayraca kadar. Arka tarafta sol kenarda da bir ilmek eksiltiyorum. İlmeklerin önce yönünü değiştirdim. İkisini birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Arka bölümde 1, 2, 3, 4, 5 kez eksiltme yaptık her iki kenardan. Bu turu örerken ön bölümde eksiltme yapmadık. Burada 1, 2, 3, 4 kez eksiltme yapmıştık. Şimdi buradan başlayacağım. Bir tur hiç eksiltme yapmadan devam edeceğim. Ondan sonraki turu örerken ön bölümde eksiltme yapacağız. Şimdi devam ediyorum. Bir tur örüyorum. Bir tur eksiltme yapmadan ördüm. Şimdi ön bölümdeyim. Bu turda sadece önde kesim yapacağız. Arka tarafta ilmek eksiltmeyeceğiz. Bu bölümdeki 1, 2, 3, 4, 5. kesimimiz olacak. Son eksilttiğim ilmeğin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördüm. Şimdi
Sağ kenarda 5. ilmek eksiltmeyi yapıyorum ön bölümde. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 ilmek eksilttim. Devam edeceğim. 1 ilmek de sol kenarda eksilteceğim. Ön bölümün sol kenarında da son 2 ilmeğin yönünü değiştirip ikisini birlikte örerek 1 ilmek eksiltiyorum. Burada da 5. kez eksiltme yaptım. Örerek devam ediyorum. Arka bölümün ilk ayracına kadar örüyorum. Arka bölüme geldim. Burada eksiltme yapmadan devam ediyorum. Düz ilmekleri örüyorum. Bu ayraçtan sonra haroşa ilmek örüp bu ayraca kadar devam ediyorum. Sol kenarda da ilmek eksiltmiyorum. Turu tamamladım. Bu turda sadece ön bölümde 2 eksiltme yaptım. Arka bölümde eksiltme yapmadan turu tamamladım. Şimdi 2 tur daha eksiltme yapmadan öreceğiz ve arka bölümde ilmek eksilteceğiz. 2 tur daha örelim. İki tur ördükten sonra ön bölüme geldim. Ön bölümde son yapmış olduğum kesimin üzerine 1-2 sıra örmüşüm. Şimdi buradan ön bölümde eksiltme yapmadan devam edeceğiz. Arka tarafta 6. kesimi yapacağız arkadaşlar. Devam ediyorum. İlmek eksiltmeden ön bölümden örerek, burada da ilmek eksiltmiyoruz. Bu ayraca kadar, arka bölümün sağ ayracına kadar örüyoruz. Arka bölümün sağ kenarına geldim. Burada 5. kesimin üzerinde 1, 2, 3, 4 düz sıra olmuş arkadaşlar. Şimdi burada bir kesim daha yapıyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek 1 ilmek eksiltiyorum. 6. kez eksiltme yaptım. Örerek bu ayraca kadar devam ediyorum. Arka tarafın sol kenarındayım. Son 2 ilmeğin yönünü değiştirip birlikte örüyorum. Bu tarafta da 6. kesimi tamamlıyorum. Şimdi örerek bu turu tamamlayacağım. Daha sonra 2 tur hiç kesim yapmadan öreceğim. 2 tur örelim. Tekrar birlikte olacağız. 2 tur ördüm. Şimdi ön bölümün sağ kenarında 6. kez ilmek eksilteceğiz. Buradaki haroşa diş sayısı da 32 diş oldu. 5. kesimin üzerindeki sıra sayısı da 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Şimdi 2 ilmeği birlikte örerek ön bölümün sağ kenarından 6. kez eksiltme yapıyorum. Devam ediyorum. Bu ayraca kadar örüyorum. Bu bölümde sadece önde kesim yapacağız. Arka tarafta kesim yapmadan devam edeceğiz. Sol kenarda da son 2 ilmeğin önce yönünü değiştirip 6. kez ilmek eksiltiyorum. Devam ediyorum. Haroşa örerek bu ayraca kadar geliyorum. Arka sağ kenara geldim. Burada ilmek eksiltmeden devam ediyorum. Bu ayraca kadar örüyorum. Arka bölümde sağ kenara geldim. Burada da kesimi yapmadan haroşa örmeye devam ediyorum. Turu tamamlayacağım.
Turu tamamladım. Yeni bir tura başlayacağım. Bir tur ördükten sonra tekrar birlikte olacağız. Devam edelim. Kesim yapmadan bir tur örelim. Bir tur ördükten sonra ön bölümün sağ kenarındayım. Şimdi ilmek eksiltmeden ön bölümden devam edeceğiz. Arkada kesim yapacağız arkadaşlar. Burada da 33 diş haroşa oldu. Ön bölümde hiç ilmek eksiltmeden örmeyi sürdüreceğim. Arka bölümün sağ kenarına kadar devam edeceğim. Arka tarafta sağ kenara geldim. 6. kesiminin üzerinde 1 2 3 4 sıra var. Şimdi 7. kesimi yapıyorum arka tarafta. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Bu ayraca kadar örüyorum. Arka tarafta sol kenarda da ilmeklerin yönünü değiştirip 7. kez ilmek eksilttim. Haroşa örerek devam ediyorum bu ayraca kadar. İki tur daha öreceğiz ve ön bölümde ilmek eksilteceğiz. Şimdi hiç ilmek eksiltmeden 2 tur örelim. İki tur ördüm. 35 diş haroşa sırası oldu. Şimdi ön bedenin sağ kenarından 2 ilmeği birlikte alarak bir ilmek eksiltiyorum. 7. kez eksiltme yaptım. Devam ediyorum. Bu ayraca kadar örelim. Sol kenara geldim. İlmeklerin yönünü değiştirip son 2 ilmeği birlikte örerek bu tarafta da 7. kez ilmek eksilttim. Şimdi haroşa örerek bu ayraca kadar devam ediyorum. Arka bölüme geldim. Burada arka tarafta kesim yapmıyorum bu turda. Devam edeceğim. Arka bölümü öreceğim. Haroşa ilmekleri örüp turu tamamlayacağım. Bu ayraca geldiğimizde tekrar birlikte olacağız. Devam edelim. Turu tamamladım. Haroşa diş sayımız değişmedi. 35 diş. Şimdi ön bölümde ilmek eksiltmeden devam edeceğiz. Her iki kenarda da ilmek eksiltmiyoruz. Haroşa ilmekleri örüp arka bölüme geleceğiz. Burada ilmek eksilteceğiz. Devam ediyorum. Düz ilmekleri düz, haroşa ilmekleri haroşa örerek devam edelim. Arka bölüme geldim. Sol kenarda bir ilmek eksilteceğim. 7. kesimin üzerinde 1 2 3 sıra oldu. Şimdi 8. ilmeği eksiltiyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. Devam ediyorum. Bu ayraca kadar düz örüyorum. Sol kenara geldim. İlmeklerin yönünü değiştiriyorum ve ikisini birlikte örerek bu tarafta da 8. kez ilmek eksilttim. Haroşa örerek devam ediyorum. Şimdi hiç ilmek eksiltmeden 2 tur örelim. Ön bölümde 8. kez ilmek eksiltirken tekrar birlikte olacağız. Devam ediyorum. İki tur ördüm. Yan taraftaki haroşa diş sayısı 37 diş oldu.
Ön bölümde 8. kesimi yapacağım. 7. kesim üzerine de 1, 2, 3 sıra oldu. Şimdi sağ kenarda 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Devam ediyorum. Sol tarafta son 2 ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Birlikte örerek bu tarafta da 8. kez ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Bu ayrıca kadar haroşa örüyorum. Arka tarafta sağ kenara geldim. Burada da 8. kesim üzerinde 1, 2 sıra oldu. Şimdi burada 9. kesimi yapacağım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Devam ediyorum. Bu ayrıca kadar örüyorum. Sol kenara geldim. İlmeklerin yönünü değiştirip bu tarafta da bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Haroşa örüyorum. Turu tamamladım. Bu son örmüş olduğum turda hem ön bölümde hem de arka bölümde ilmek eksilttim. Şimdi 2 tur ilmek eksiltmeden örelim. Tekrar birlikte olacağız. İki turu tamamladım. Haroşa diş sayısı da 38 diş oldu. Şimdi ön bölümde eksiltme yapmadan devam edeceğim. Arka bölümde kesim yapacağız. Örüyorum. Bu kenarda da kesim yapmıyorum. Haroşa ilmekleri örüp arka bölümün ilk ayracına kadar devam ediyorum. Arka bölümde sağ kenardayım. 10. kez ilmek eksilteceğim. 9. kesimden sonra 1, 2 sıra oldu. Şimdi 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Bu ayrıca kadar örüyorum. Sol kenarda da ilmeklerin yönünü değiştirdikten sonra bir ilmek eksiltiyorum. 10. kez kesim yaptım. Haroşa örerek bu ayrıca kadar devam ediyorum. Ayrıca geldim. Şimdi burada da 9. ilmek eksiltmeyi yapacağız her iki kenarda. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum diğer ayrıca kadar. Sol kenarda da ilmeklerin yönünü değiştirdikten sonra bir ilmek eksiltiyorum. Devam ediyorum. Haroşa örgüleri örüyorum. Arka tarafta ilmek eksiltmeden devam edeceğim. Bu tarafta haroşa örgüleri örüp bu ayrıca kadar geleceğim. Yani turu tamamlayacağım. Arka bölümde kesim yapmadan devam edelim. Turu tamamladım. Tekrar ön tarafın sağ kenarına geldim. Şimdi bir tur daha hiç ilmek eksiltmeden devam edelim. Önde de arka tarafta da ilmek eksiltmiyoruz. Bir tur daha ördüm. Yan bölümdeki haroşa diş sayısı 40 diş oldu. Ön bölümde toplam 9 kez eksiltme yaptım. Arka tarafta ise 10 kez eksiltme oldu.
Bu yeni başlayacağım turda arka tarafı ayrı olarak örmeye başlayacağız. Daha sonra ön tarafı öreceğiz. Videonun fazla uzamaması için bu videoyu burada sonlandıracağım. Tulumun bundan sonraki işlemlerini ikinci videoda anlatacağım arkadaşlar. Aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci videoda görüşmek üzere.